Merhabalar, ben Doktor Mehmet Yıldıran, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlerden rinoplasti hakkında gelen soruları cevaplandıracağım. Rinoplasti nedir? Rinoplasti, yani burunu yeniden şekillendirme ameliyatlarının tamamını rinoplasti diyebiliriz. Ama rinoplasti deyince biz ne anlıyoruz? Burun estetik ameliyatı anlıyoruz günümüzde. Burun estetik ameliyatı, hani estetik kelimesi, evet daha çok estetik amaçlı yapıyoruz rinoplasti ameliyatlarını ama burun her organın olduğu gibi her organın bir fonksiyonu var vücutta ama burun da en önemli fonksiyonlardan nefes alma fonksiyonunu içerdiği için, kapsadığı için burun ameliyatları, rinoplasti ameliyatları ekstra önem taşımakta. Yani bir estetik kaygı var ameliyat yaparken, bir de fonksiyonel açıdan, bir nefes alma açısından bir kaygımız var. Mutlaka ikisini de, yani birini feda etmiyoruz. Estetik ameliyat yaparken mutlaka hastanın nefes alma problemleri varsa onu çözmeye çalışıyoruz. Yoksa da bozmamaya, nefes almasını bozmamaya çalışıyoruz. Burun ameliyatı olmak için belli bir yaş sınırı var mıdır? Belli bir yaş sınırı şöyle, yani burun ameliyatı yapabilmek için ne yapıyoruz biz burun ameliyatında? Kıkırdakları, kemikleri şekillendiriyoruz. O yüzden hani kıkırdak ve kemik gelişiminin hastalarda tamamlanmasını istiyoruz o yüzden. Bu işte kadınlarda 15-16 yaşta şekilleniyor. Erkeklerde birkaç yaş daha gecikebiliyor. Biz kabaca 18 yaşı sınır olarak kabul ediyoruz. Biz 18 yaş altını önermiyoruz ama şu olabilir, yani rinoplasti demiştik ki bütün burun şekillendirme ameliyatları diye. Bir konjenital, doğumsal bir deformitesi vardır. O zaman daha erken yaşlarda yapılabilir tabii. Rinoplastinin sağlık açısından gerekli olduğu durumlar nelerdir? Evet, buna bir başta giriş yaptık zaten. Nefes alma problemleri, evet fonksiyonel bir organımız. Nefes alma problemleri varsa ne bunlar? İşte septum eğriliği varsa, septum deviyasyonu varsa. Septum ne? Şu ortamımız, yani burunu ikiye bölen, iki taraftaki dilin ortasındaki bölüm. Ön kısmı kıkırdaktan oluşuyor, arka kısmı kemikten oluşuyor. Bunda bir eğrilik varsa, bunda bazen kıkırdak çıkıntılar olabilir, kemik çıkıntılar olabilir, şupur dediğimiz. Onlar nefes alma problemleri yaratabilir. Ya da işte alerjik hastalarda daha çok görüyoruz. Konkalar var burunda. Et diyoruz aslında, burun eti dediğimiz, onlar büyüyebilir. Bunlar nefes alma problemleri yaratabilir. Bunları hem rinoplasti ameliyatında hem nefes alması için, hastamızın daha rahat nefes alması için bunları düzeltiyoruz. Hem de bir estetik, daha iyi bir estetik görünüş sağlamış oluyoruz. Rinoplastinin türleri nelerdir? Birçok şekilde sınıflandırabiliriz ama kabaca yani teknik olarak, yapılış tekniği olarak ikiye ayırabiliriz ana iki şeyi. Açık rinoplasti, kapalı rinoplasti diye. Açık rinoplasti, kolimella dediğimiz şu iki deliğin ortasındaki kısımdan bir kesi yaparak, ki bu kesinin burun içinde devamı var. Giriyorsak burun içine, ameliyatı o şekilde keserek yapıyorsak bunu açık rinoplasti diyoruz. Ama burada yani kolimella'da kesi olmuyor. Sadece burun içinde, mukozalarda kesi oluyorsa buna kapalı rinoplasti diyoruz. Rinoplasti ameliyatının ardından ne kadar süre sonra burundan nefes almaya başlanabilir? Ameliyat sonrası burun içine yani septoplasti kısmı varsa tampon koyuyoruz. Silikon tamponlar yapışmıyor, etmiyor, travma yapmıyor, oluşturmuyor orada. Onları bir hafta kadar tutma taraftarıyız. Bazen daha erken çıkartabiliriz. Yani bir hafta diyelim kabaca tutuyoruz onları. Onların içinde kendi delikleri var hava geçebilsin diye ama hani tabii ki işte hafif kan sızmaları olabiliyor, mukus olabiliyor. Ama ondan sonra da şu evre başlıyor, ödem. Tabii ki içerideki mukozalarda da bir ödem oluyor. Tampon çıkarttıktan sonra bir rahatlarlar. Ertesi gün biraz daha tıkanır burun. O da birkaç hafta daha sürer ödem geçene kadar. Yani 3 hafta, maksimum 4 hafta sonra rahat nefes almaya başlar. Rinoplasti ardından ne kadar süre sonra buruna masaj yapılmalıdır? Masaj öneriyoruz ama şöyle, yani aslında biraz hastadan hastaya değişiyor. Yani çok travmatik geçmiştir ameliyatı, hasta ince derilidir, hiç ödemi yoktur. Ben öyle hastalarda masaj önermiyorum ama baktım çok fazla ödemi var. Bazı yerlerinde asimetrik ödemler olur, şişlikler olur. Ona yönelik, yani her hastaya rutin masaj da önermiyorum. Ya da masaj yaptıracaksam bile şeklinde ben söylüyorum. Yani burun sırtına yap, burun yanıp sağdan yap, soldan yap, şu şiş kısmını gösteriyorum hastada aynanın karşısına alıp. O şekilde masaj yaptırıyorum. Her hastaya da önermiyorum. Bazen çünkü şey olabiliyor, yani burun kemiklerini biz mobilizeye hareketlendirdiğimiz için, yani kırdığımız için tek taraflı simetrik yapılmazsa, işte düzgün yapılmazsa hasta kendisi de burnunun eğrilmesine sebep olabilir. O yüzden önemli, yani onu doktor önermiyorsa rutin işte hemen masaj yapın gibi bir şey önermiyorum ben kendim şahsen. Rinoplasti sonrası şişlik ne zaman geçer? Yani o hastanın hastaya değişiyor. İnce derili bir hastada şişlik çok az olabilir, ödem çok az olabilir. Yine ne bileyim hastanın yapısına, biraz yaşına bağlı. İlk 2 gün, 3 gün şişer maksimum, ondan sonra inmeye başlar.
Yani 3 haftada, 4 haftada ben %80'ini falan tamamlıyorum. Ama %100 tamamen ödemsiz ne zaman olur? 6 ay diyorum ben. Ama mesela 1 ay sonra, ameliyattan sonra ödemlerin %80'i geçmiş olur. Burun estetiği sonrası burun ucu düşer mi? Bütün hastalarımızın korkulu rüyası diyeyim. Hocam burnun ucu düştü mü, düşecek mi? Hocam biraz daha fazla kaldırın zaten düşüyormuş gibi sorular. Burun ucu ister istemez mutlaka hangi tekniği uygularsanız uygulayalım mutlaka biraz düşecek. Mutlaka. Hocam sorularımız bu kadardı. Cevapladığınız için teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Başka sorularınız varsa da seve seve cevaplarız.